Destur yazsaydı. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şeyh Mehmet Efendi Hazretlerinden, şeyhimizden edep, hürmet içinde destur istiyoruz. Gereken nasihati bize yollasın inşallah. Bize bu dünyada lazım olan, lüzum eden en mühim mesele kul olmaktır. Cenab-ı Hakk'a, sahibimize, gerçek sahibimize, Yaradanımıza itaat, ibadet, teslimiyet, sadakat ve kulluk yapmaktır. Tabii ki kişi soruyor, Allah'ı görseydim kulluk ederdim. Göremediğim için edemiyorum. Bahane arkasına sığınmakta biz insanların üzerine yoktur maşallah. Halbuki Cenab-ı Allah ayet-i kerimelerinde bildirmişti ki ben her yerdeyim. Sadece bakmasını bileceksin. Görmesini bileceksin. Hissetmesini bileceksin. Ben kullarıma, yarattıklarıma şah damarlarından daha yakınım. Yani Cenab-ı Allah kullarına o kadar net bildiriyor ki ne kadar yakın olduğunu ve kul hala inatla ben hissetmiyorum diyorsa onda o bir kalp vardır ki işe yaramaz. Kalbi kapatmış, mühürlemiş demektir. Yoksa hissedebilirdi. Çünkü neden? O kalpte Allah'tan başka her şeye yer vermiş. Allah'tan başka her şeye yer veren insan Allah hissedemez. Nereye, kime, neye yer verdiyse onu hisseder. Dükkanlarına, malına, mülküne, karısına, çocuklarına, paraya, maddeye, zevklerine, sefalarına neye kalbine yer verdiyse ancak onu hisseder ve ona üzülür, ona sevinir. Allah'ı göremezler çünkü başka yerlere bakıyorlar. Aradıkları Allah'tan başka her şey ama Allah değil. Allah olsa görürlerdi. Demek ki gözleri de mühürlenmiş kalpleri gibi. Bu sebeple en mühim mesele olan Allah'a kulluk dışında her şeye kulluk yapmaktadır insan. Bundan dolayı da üzerine belalar yağmaktadır, kederler gelmektedir ve dertler üzerine doğru hücum etmektedir. Neden? Niçin? Çünkü başka türlü Allah'ı hatırlamayacaklar. Allah kendisini bu şekilde hatırlatmak istiyor. Çünkü kişi köşeye sıkışmadıkça Allah demez. Ateist bile uçak düşeceği vakit oh my God diyor değil mi? O anda God diyor adam. Başka bir şey demiyor. Ne para diyor ne pul diyor. Allah diyor. Hatta öfkelendikleri zaman bile her God nokma diyorlar değil mi? Yine bir Allah'ın ismini anıyorlar. Yani o anda fark etmiyorlar Allah'ı andıkları. İnsanın bu dünyada en önemli meselesi kulluktur dedik. Ve insan Allah'tan başka her şeye kulluk ediyor, itaat ediyor, teslim oluyor. Değil mi? Sadakat gösteriyor ama bir Allah'a değil. Ve öyle bir zamandayız ki diyor Şeyh Efendi, her şeyin birbirine karıştığı, birbirine geçtiği, kimin kim olduğu belli olmayan, neyin ne olduğu anlaşılmayan bir zamanın içindeyiz. Her şey birbirine geçmiş, karma karışık olmuş. O yüzden hiç kimse gerçek yüzüyle dolaşmaz olmuş. Sonunda madem zaten maskeli geziyorsunuz demişler, alın size maske. Allah'ın bir esprisidir bu. Madem gerçek yüzünü göstermiyorsun, Mevlana'nın dediği gibi ya göründüğün gibi ol ya olmadığın gibi görün müydü? Ya da olduğun gibi görün. Yapamıyorsak demek ki maskeli geziyoruz demektir. Bu dünya bir maskeli balo haline gelmiş. Cenab-ı Allah'tan madem seviyorsunuz bunu alın maske takın demek. Bu kadar basit. Ve diyor Kur'an-ı Kerim'de hiç mi düşünmezsiniz? Onun için başımıza bir şey geldiği vakit bileceğiz ki Allah'tandır, ondan bundan şundan değildir. Çünkü o, şu, bu Allah izin vermedikçe harekete geçemez. Bu sebeple elindeki kıymetin değerini bil.
o değere sahip çık, kıymet ver, elinden kaymaması için, gitmemesi için, alınmaması için gayret et diyor. Çünkü yapmazsan bunu bir gün o kıymet elinden giderse bir daha eline geçmez. Onun derdine yanıp tutuşursun ama nafiledir. Artık o geri gelmeyecek. Nedir bunlar? En birinci imanındır. İmanına sahip çıkacaksın, değerini bileceksin. Müslüman doğdu. İslami bir çevrede bir şekilde yetiştin. En azından o İslami bilgileri aldın, öğrendin. Sahip çıkacaksın. Onu elinde tutmaya bakacaksın. Evvela imandır. Nasıl çıkar iman senden? Elinden kayar, kalbinden çıkar. Allah'tan başka bir şeyi kalbine koydun. Çünkü iman kalptedir. Böbrekte, ciğerde, dalakta değildir. Kalbine koyduğun her şey imanın çıkmasına işaret. Dünyalık koyduğun her şey kalbine, çoluk, çocuk, mal, mülk, dükkan, arsa, ticaret ne varsa koyduğun her şey imanın oradan çıkmasına işaret. O teslimiyetin, sadakatın patronuna olduğu, işverene olduğu o teslimiyet, sadakatın Allah'a ne kadar vardır? Bunların muhasebesini yapacaksın. Sahip olduğun her şey elinden kaymaması, gitmemesi için gayret edeceksin. Nedir? Evvela hanımlarınız, beyleriniz, çoluk çocuklarınız bunları da bir şekilde elinizde tutmaya bakacaksınız. Ama bunları Allah'a tercih etmeyecek. Bu sebeple ayetler vardır. Çoluk çocuklarınız, malınız, mülkünüz, hanımlarınız, bunlar hepsi fitnedir. Aman dikkat edin diye Cenab-ı Hak orada emir buyuruyor. Yani ikaz ediyor. Ama onları da reddedin, onları dışlayın demiyor. Sadece kalbe koymayın diyor. Böbreğe koyabilirsin. Çocuklarını böbreğe koy, kocanı ciğere koy. Yani organ mı yok? Niye hepsini kalbe koyuyorsun yahu? Bir gün organın var. Ama evde kavga edip de kıymetini bilmezsen kocanın, karının elinden gittiği vakit, ahirete göçtüğü vakit arkasından ağlamak fayda etmez. Onun için kıymeti göçmeden önce, ayrılmadan önce, çünkü kıymetinizi bilmezseniz birbirinizin, boşanma olayı olduktan sonra başkasının koluna gördüğün zaman kocanı veya hanımını, bu sefer pişman olursun ama iş işten geçer. O yüzden elinizdeyken o kıymetler, değerler bilin. Sahip çıkın. Allah bizi kendisine gerçekten kulluk eden ve bunun değerini bilen kullardan eylesin. Allah'ın kıymetini, değerini bilmezsek bizim değerimiz ve kıymetimiz de olmaz. Cenab-ı Hakk'ın kıymetini, değerini bilmek lazım. İşte ispatı. Bakın, koronadan kaç kişi gitti? Koronadan nasıl gittiler? Nefes darlığı, nefes problemi değil mi? Nefes alamadılar. Bir nefese bile sahip çıkmak kadar değerli bir şey olamaz. O bir nefese bile biz sahip çıkmak zorundayız. Alamadığımız vakit işte o zaman değerini alıyoruz o bir nefesin. Nefeslerinizi yani boşa tüketmeyin diye söylüyorum. İsraf etmeyin. Allah için kullanın. Allah'ın verdiği nefesi Allah için kullanın. Değerini bilin ki Allah da o nefesi sizden almasın. Allah en kıymetlimizdir. Ondan başka kıymet yoktur, değer yoktur. Allah'ın kendisi bunu itiraf ediyor, söylüyor. Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi, bulunmayı diledim. O yüzden her şeyi var ettim. Yani kendisinin bir hazine olduğunu söylüyor. Nedir bu? Hazine nedir? Değer demek. Kıymet demek. Allah anlayanlardan eylesin. Fatiha.